Merhaba. İşletmenizi canla başla büyütüyorsunuz ama bir sabah bir bakıyorsunuz, hiç tanımadığınız birinden gelen sahte bir yorumla itibarınız yerle bir edilmeye çalışılıyor. Çok sinir bozucu, değil mi? Ama endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Bugün işte bu haksız saldırılara karşı ne yapabiliriz, nasıl savaşabiliriz, bunun net bir eylem planını ortaya koyacağız. İşte bakın, bu yorumlar çok tanıdık değil mi? Berbat hizmet, çok kötü firma. Ama neyin berbat olduğu, neyin kötü olduğu hakkında tek bir kelime bile yok. Sadece çamur at, izi kalsın mantığı. Bir işletme sahibi olarak insanın kanına dokunuyor resmen. Ama dediğim gibi, sakin olun çünkü çaresiz değilsiniz. Peki, sorunu tespit ettik. Şimdi ne yapacağız? İşte bu noktada bir savaş planına ihtiyacımız var. O can sıkıcı yorumlarla nasıl başa çıkacağımızı adım adım stratejik bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız ilk adımla başlayalım. Evet, ilk bölüm. Sahteyi nasıl anlarız? Yani kötü niyetli bir yorumu nasıl tespit ederiz? Bu çok önemli. Çünkü ilk işimiz ateş etmeden önce hedefi doğru belirlemek. Unutmayın, her olumsuz yorum sahte değildir. Yapıcı eleştiriler bizim için bir hediye olabilir. Ama biz burada art niyetli olanları ayıklamayı öğreneceğiz. Peki bir yorumun sahte olduğunu gösteren o kırmızı bayraklar neler? Gelin bir dedektif gibi iz sürelim. Birincisi, yorumlar çok geneldir, hiçbir detaya girmez. Yani kahve soğuktu demez de her şey berbattı der. İkincisi, o ismi müşteri listenizde arattığınızda hiçbir kayıt bulamazsınız. Çünkü büyük ihtimalle sizden hiç hizmet almadı. Üçüncüsü, bir anda, kısa bir süre içinde sanki organize bir saldırı gibi benzer yorumlar yağmaya başlar. Ve son olarak yorumu yapan profile bir bakın, genellikle yeni açılmış, profil fotoğrafı olmayan, başka hiçbir yorumu olmayan hayalet hesaplardır. İşte bu maddelerden birkaçı bir araya geldiyse evet, muhtemelen bir saldırı altındasınız. Tamam, teşhisi koyduk, yorum sahte. Şimdi ne yapıyoruz? Savaş planımızın birinci seviyesine geçiyoruz. Hızlı işaretleme. Bu bizim ilk savunma hattımız. En basit ve en hızlı yöntem. Yapacağımız şey çok basit. Google haritalardan işletme profilinizi açıyorsunuz. O sahte yorumu bulup yanındaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Orada karşınıza yorumu bildir ya da bazen uygunsuz olarak işaretle diye bir seçenek çıkacak. Onu seçiyorsunuz. Ve işte en kritik nokta geliyor. Neden olarak ne seçeceksiniz? Burada pek çok seçenek var ama bizim durumumuz için en doğrusu yanıltıcı veya sahte içerik. Bunu seçmeniz önemli çünkü Google'ın sistemlerine doğru sinyali göndermiş oluyorsunuz. Bütün işlem bu kadar, sadece birkaç tık. Peki, şikayeti gönderdik, şimdi ne olacak? Genelde Google'dan bir geri dönüş almak 3 ila 5 iş gününü bulabiliyor. O yüzden hemen bir sonuç beklemeyin, biraz sabırlı olmak lazım. Ama bu sadece ilk hamlemizde. Eğer bu işe yaramazsa endişelenmeyin, cephaneliğimizde başka silahlar da var. Diyelim ki o 3-5 gün geçti ve yorum hala orada duruyor. Google belki de otomatik sistemlerinde bir ihlal bulamadı. Pes ediyor muyuz? Asla. Şimdi eldivenleri çıkarıp ikinci seviyeye geçiyoruz. Doğrudan Google destek ekibiyle masaya oturma zamanı. Bakın bu aşama çok daha ciddi. Artık sadece bir butona basmıyoruz. Adeta bir avukat gibi kanıt dosyası hazırlıyoruz. Google'a gidip bu yorum sahte, inanın bana demek yetmez. Neden sahte olduğunu ispatlamamız lazım. Ne gibi kanıtlar? Mesela yorumun ekran görüntüsü. Müşteri kayıtlarınızda bu kişinin olmadığına dair bir kanıt. Fatura kayıtlarınız, randevu defteriniz, hatta varsa o tarihlerdeki güvenlik kamerası kayıtları bile işe yarayabilir. Unutmayın, ne kadar çok somut delil, o kadar güçlü bir başvuru. Peki Google'a ne yazacağız? İşte burada kullanacağınız dil çok ama çok önemli. Sakın ha, bu yalancı gibi duygusal ve öfkeli bir dil kullanmayın. Bunun yerine, bakın bu örnekteki gibi, net, profesyonel ve olgulara dayalı bir dil kullanın. Kısacası diyorsunuz ki, bu kişi bizden hizmet almadı, kayıtlarımızda yok, bu yorumların amacı işletmemizi karalamak. Bu şekilde yazdığınızda karşınızdaki Google çalışanı sizi daha ciddiye alacak ve talebinizi daha hızlı işleme koyacaktır. Geldik üçüncü ve son seviyeye, hukuki yollar. Bu her zaman en son başvurulacak çare, yani nükleer seçenek diyebiliriz. Eğer ilk iki seviyede sonuç alamadıysanız ve bu yorumlar artık tek tük olmaktan çıkıp sistematik bir karalama kampanyasına dönüştüyse, işte o zaman işi hukuka taşımayı düşünebilirsiniz. Peki ne zaman bu yola başvurmalı? Eğer yorumlar sadece beğenmedim demekten çıkıp size veya işletmenize karşı açıkça hakaret, küfür veya iftira içeriyorsa,
yani yasal olarak suç teşkil eden ifadeler kullanılıyorsa, işte o zaman konu Google'ın topluluk kurallarını aşıp Türk Ceza Kanunu'nun alanına giriyor demektir. Bu noktada yapmanız gereken en doğru şey bir avukata danışarak Google'a resmi bir ihtarname göndermek veya içerik kaldırma talebinde bulunmaktır. Ama tekrar ediyorum, bu ağır bir adım ve profesyonel hukuki destek şart. Şimdiye kadar hep yangın çıktıktan sonra nasıl söndüreceğimizi konuştuk. Yani reaktif davrandık. Peki, asıl mesele yangının hiç çıkmamasını sağlamak değil midir? İşte şimdi savaş planımızın en önemli kısmına geliyoruz. Proaktif savunma. Yani saldırılara karşı yıkılmaz bir kale inşa etmek. Peki bu kaleyi, bu itibar kalkanını nasıl inşa edeceğiz? Aslında formül çok basit. Birincisi ve en önemlisi, mutlu ettiğiniz gerçek müşterilerinizden yorum istemekten asla çekinmeyin. Gelen bütün yorumları, iyi veya kötü, düzenli olarak takip edin ve profesyonelce yanıtlayın. Çünkü olay şu, sizin hakkınızda 50 tane pırıl pırıl harika yorum varken, araya giren bir tane sahte ve kötü niyetli yorumun etkisi ne olur? Neredeyse hiçbir şey. Çünkü insanlar o 50 olumlu yoruma inanır, buna sosyal kanıt deniyor ve bu sizin en büyük silahınız. O yüzden o silahı doldurun. Bu proaktif savunmanın bir parçası da sahte yorumlara nasıl cevap verdiğinizdir. Kural 1. Asla ama asla tartışmaya girmeyin. Çünkü siz cevap yazdıkça o yorum Google'ın gözünde daha etkileşim almış bir yorum haline gelir ve daha üst sıralarda görünür. Yani aslında kendi ayağınıza sıkmış olursunuz. Yapacağınız tek şey var. Kısa, profesyonel bir cevap. Bu yorumu yapan kişi kayıtlarımızda bulunmamaktadır ve işletmemizle bir ilgisi yoktur. Nokta. Bu cevap yorumu yazan kişiye değil, o yorumu okuyan diğer potansiyel müşterilerinizedir. Evet, bütün bu adımları konuştuk. Şimdi bu analizi tamamlarken topu size atıyorum ve soruyorum. Sizin itibar kalkanınız ne kadar güçlü? Sadece bir saldırı olduğunda mı harekete geçiyorsunuz, yoksa her gün, her memnun müşterinizle o kalenin duvarlarına bir tuğla daha ekliyor musunuz? Unutmayın, en iyi savunma, o sahte yorumlar size ulaştığında kurşunların duvardan sekip düşeceği kadar sağlam bir itibar inşa etmektir.